Ha, Ribale Vehbe'ye bakalım ya. Bu haftalarda kendisiyle röportaj yapmaya çalışacağız. Ribale Vehbe. Cem Hicazı. Karar sesteyiz. Bunlar ne var altta bakalım. Bir tane en alt ses var. Duyuyor musunuz? Bakın. Bir bas. Bir oktav al. Bir tane en alt geliyor. Bakın. Duyuyor musunuz? TRT'de jüri olacak mısınız hocam? Hayırlı olsun. Hayda, nereden duydun? Nimet. هللوا للرب يا جميع الأرض هللويا رتلوا لاسمه أعطوا مجدا لتسبيحته هللويا. Stili çok ilginç görüyorsunuz. Hep bu tamamen farklı bir zaten söyleme biçimi. Şimdi normal hayatta şarkıları söylerken biraz işte arkadaşımız dinledik. Bakın. O'ların hallerine bakın. Bunlar parlak. Ferah. İşte bu da daha çok kubbeli, yuvarlak ve içe kapalı. Haleluya. İnsanoğlu öyle bir varlık ki kendi müziğini üretirken ifadesini, ruhun davranışını, kelimeleri insanlara yansıtmayı biçimlere sığdırmış. Bu ağzının şekli de olabilir. Yani bu, ben hep derim, bu tarz bizde cami okuyuşunda hafif nazal ama kubbeli bir okuma vardır. Geleneksel dini musikide bizde. Şimdi burada daha oval bir şekil var. Nazala sıkıştırmak yerine ağız içinde sanki böyle harfleri yumuşak yumuşak bırakıyor gibi. Bir yere sıkıştırmak için ittirmiyor gibi. Bakın. Ben bu okuma stiline hep şey derim böyle. Dişçiye gittiniz, bir tane iğne yaptılar. Hani dedi ki ağzını fazla hareket ettirme. Sen de şöyle söyleyebiliyorsun. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Yani hiç sanki içeride bir yere sıkıştırmadan sesleri yumuşak ve rahat çıkarma. Teknik mükemmel tabii ki. Bu da farklı bir teknik ama. Bir tane teknik yok. Bu okuma stili için müthiş bir teknik. Harflerin hepsi açık. Bakın. Şimdi arkadaki koronun yaptığı sesler var. Fakat dikkat ederseniz koronun seslerin hiçbiri çok canlı, çok şey değil. Tabii ki sözlerin ve o ilahiliğin hikayesini onu yansıtacak şekilde yapmak zorundalar. Hep kadans, temel ses tutuyorlar. Ama altta bir akor geziyor. Yani bu da bir dini müzik. Bu dini müziğin içinde altta sanki böyle bir enstrüman ve akor yapısı var. Bu çok sesli müziğin temellerinden biri. Zaten bu yapılanma öyle bir temel işte. Altta başka sesler üretiyor. Bu stil o kadar yaygın ki en son Cidagashi, Ronelagashi canlı sohbet ettim ve canlıda bir tane şarkı söylediler. Böyle bir halk türküsü. Ronela türküyü söylerken hemen Cida altta düz ses tuttu. Balkan müziklerine bir bakın. Altta bir
düz kadans sanki bunu verir. Gürcü müziklerine bakın. Bu temel yapı aslında buradan geliyor. أرسل الرب خلاصا لشعبه اسمه قدوس ومرهوب هللويا الأم صهيون يقول إنسان وإنسان ولد فيها هللويا. Kızın sesi, Ribele Vehbe'nin sesi böyle güzel bir mezzo gibi. Güzel koyu bir mezzo gibi gözüküyor ama hani alto mu emin değilim. Alto olsa biraz daha iner sanki. Kendisine sorarız ama güzel bir mezzo renk gibi. Çok da yumuşak, çok dinlendirici. Zaten öyle olması da gerekiyor. Yani dinlediğiniz şeyde bir huzur ve bulacaksınız ki bunu dini bapta bir şeye çevirin. Yani bunu dinlerken de benzer ruh yapısına sahip olun. Sesle ifade de önemli tabii. بهي في الحسن أفضل من بني البشر انسكبت النعمة على شفتي هللويا من صهيون حسن بهاء جمالي Rast gibi هللويا ama tabii farklı bir nam. إلهنا في السماء وفي الأرض وكل ما شاء صنع هللويا Akorlar. لمراحمك يا رب سبحوا إلى الأبد وأخبر بفمي بحقك إلى جيل فاجر هللويا Bakalım ne zaman rasttan sıyrılacaklar. لأنك قلت إن الرحمة إلى İşte genel olarak majör demek daha doğru tabii. وأمانتك في السماوات راسخة هللويا هو يدعوني أنت هو أبي إلهي ونصير خلاصي. Sanki uşak gibi değil mi? Benzer makamsal yapılar, yani bizdeki kullandığımız makamsal yapıların gördüğünüz gibi aynaları var. Yani zaten coğrafyanın müziği bu. Anadolu coğrafyası, aşağısı Arap coğrafyası, Arap Yarımadası, Arap Yarımadası'nda Kuzey Afrika. Bu makamsal yapılarla harmanlanmış. Böyle toplumlar. O nedenle bizdeki makamsal yapı bir Mısırlıya farklı gelmiyor. Bir İranlıya farklı gelmiyor. Ribale Vehbe de benim hatırladığım ya Ürdünlü ya Lübnanlıydı. Bir bakalım. Detaylara bakalım. Geçen bakmıştım. Şöyle bir bakmıştım ama galiba biyografisi çıkar mı emin değilim. Belki. Lübnanlı. Evet. Lübnanlı. Aynen öyle. Coğrafya benzer dediğim gibi. هللويا وأنا أجعله بكرا عاليا عن كل ملوك الأرض ويسجد له جميع ملوك الأرض هللويا أي إله عظيم مثل إلهنا أنت هو الله الصانع العجائب وحدك هللويا من البطن قبلك بالصبح ولدتك حلف الرب ولم يندم هللويا. Şimdi ilginç bir şey var. Normalde hani bu stil birini dinlediğiniz zaman değil mi? Böyle daha yayvan okuması gerekmiyor mu? Hani alışkanlık o ya. Gibi. İşte o eğlence müziğinde kullanılan stili.
dümdüz kullanıyor dikkat ederseniz. Dümdüz, süssüz ve namesiz. İşte bu zaten bu makamsal yapının dini şekilde kullanmasının şekli. Eğer süslemeye başlarsanız şarkıya dönüşür. Şarkıya dönüşürse o zaman sözlerin dini bir anlamı kalmaz. Dinleyicinin içinde şey olur. Hani hep vardır ya bizde. Ya ezanı çok fazla böyle aşırı makam, aşırı şovlarla yapmayın. Çünkü bu sefer ana ifadesini kaybetmeye başlarsınız. Veya Kur'an-ı Kerim okurken aynı şey ya yani. Çok fazla nameler, cambazlıklarla uğraşmayın. Onun bir okul stili vardır. Onu bozmayın demelerinin sebebi bu. Çünkü eğer dediğim gibi çok cambazlık, çok numara, çok renk bu sefer kişi oradaki kelimelerin anlamından uzaklaşmaya başlar. O nedenle sadelik aynı şekilde Ribale Vehbe'nin de kullandığı bir şey. Kendisine sorarız bunları. Düz sesler, çarpmasız, çok fazla çarpma olmayan hareketler. Ve hani ben şimdi mesela merak ediyorum bu video sosyal medyada o kadar çok dolaştı ki bana defalarca gönderilen bir video. İnsanlar bunda neden etkileniyorlar? Yani kızın sesini duydukları zaman hani o softluk bir kere makamsal olarak bize yakın geliyor. Çünkü içinde uşak makamı var, rast makamı var, klasik o geçkiler var. Biraz farklı. Farklarından biri alttaki erkek korosunun sürekli akor seslerle sürekli beslemesi ve kızın okumasındaki ifade tabii ki yani. İnsanlar o ses rengini çok beğeniyorlar. Çok ruhani buluyorlar. Dediğim gibi süssüz okuma, sade okuma bir de böyle bir mezorenk. Sanki böyle koyu bir mezorenk. Tadında bir mezorengin her zaman dinlendirici ve özellikle dini musikide çok güzel bir etkisi var. Aynı şey bizde de mevcut. Özellikle Davudi sesleri düşünün, değil mi? Davudi sesleri dinlediğiniz zaman size ne gelir? Dersin ki daha etkileyici, daha dinlendirici, daha uzun soluklu dinlendirici. O nedenle biz bariton ve bas bariton sesleri her zaman daha iyi buluruz. Bu böyledir. Daha uzun süreli okuyucudur. Ribale Vehbe de bunlardan biri. Evet, benim fikirlerim bunlar.